O müzik. Duyduğunuz anda burnunuza internet kafe kokusu geldi değil mi? Toz kokusu, sigara dumanı ve bitmek bilmeyen "abi masa 5'i 1 saat uzatır mısın" yakarışları. Bugün bir neslin hayatından çalınan saatlere, okul harçlıklarının gömüldüğü o efsanevi evreni konuşacağız. Sadece bir oyun değil, bir yaşam tarzı olan Metin 2'yi. Ve çoğunuzun belki de hiç görmediği atası Metin 1'e. Hazırsanız Ejderha Tanrısı'nın dünyasına en başa dönüyoruz. Herkes hikayeyi 2000'lerin ortasında başladı sanır. Ama aslında her şey 1998 yılında başladı. Koreli şirket Ymir Entertainment o yıllarda dünya henüz MMORPG kavramını yeni öğrenirken Metin The Heir of the Chaos yani bildiğimiz adıyla Metin 1'i piyasaya sürdü. Metin 1 alıştığımız o 3 boyutlu dünyadan çok uzaktı. Ultima Online'a benzeyen 2D izometrik bir kameraya sahipti. Grafikler basitti ama hikaye aynı temele dayanıyordu. Gökten düşen gizemli taşlar ve yozlaşan bir dünya. O dönem sadece Asya pazarına popüler oldu. Ve biz Türk oyuncular bu efsanenin birinci versiyonuyla ne yazık ki hiç tanışamadık. Ancak Ymir asıl bombayı patlatmak için 2000'lerin başını bekliyordu. Yıl 2004 oldu. Ymir 2D dünyayı terk etti ve devrimsel bir motorla Metin 2'yi geliştirdi. Oyun 2005'te Kore ve Çin'de, 2006 civarında ise Gameforce aracılığıyla Türkiye'de yayınlandı. Ve işte o an, Türkiye'deki oyunculuk tarihi sonsuza dek değişti. Neden bu kadar tuttu? Çünkü Metin 2 o dönemin diğer oyunları gibi karmaşık değildi. Space tuşuna bas, canavarlara vur, level atla. Basitti, akıcıydı ve inanılmaz derecede rekabetçiydi. 3 krallık vardı. Shinso, Shinjo ve Jinno. Yani kırmızı, sarı ve mavi bayrak. Mahallede hangi bayrak seçildiyse herkes oraya giderdi. Ama her güzel hikayenin bir de kötü adamı vardır. Ve Metin 2'nin en büyük kötüsü ne ejderhaydı ne de Azrail. O köy meydanında elinde mendiliyle terini silen kel, göbekli bir adamdı. Demirci. Emeğinizi, paranızı ve hayallerinizi tek bir başaramadığın yazısıyla yok eden o adam. Bir nesil demirci alnını silerse item geçer, silmezse yanar gibi şehir efsaneleriyle büyüdü. Oysa hepsi bir yalandı. O item hep yandı arkadaşlar. Ah ben de ne güzel dolunay kılıcı basmaya çalışıyordum. Hatta büyük bir hevesle artı 7'ye basmıştım. Sonra dedim ki ya dedim 7'ye kadar geçti. 8'i de zorlayayım. Tam böyle alnını silerken demirci 8'e bastım. Ama yanmıştı ne yazık ki. Hayırlısı dedik ve yolumuza devam ettik. Metin 2 sadece canavar kesmek değildi. Ticaretin, dostluğun ve ihanetin kitabı bu oyunda yazıldı. Pazar kurup acil satılık art 9 abonos küpe yazanlar, vadide yer kavgası yüzünden çıkan devasa lonca savaşları, oyunun mekanikleri aslında bizi sürekli bir döngüye sokuyordu. Metin taşını bul, kes, içinden beceri kitabı düşür, hava kılıcı mı, öfke mi? Eğer şanslıysan zengindin, şanssızsan o hesabı silip yeni bir savaşçı, bedensel açmak zorundaydın. Zamanla işler değişti. Oyun pay to win'e döndü. Efsun botları çıktı, eski tadı kaçtı diyenler oldu. Çoğumuz oyunu bıraktık, büyüdük, iş güç sahibi olduk. Ama ne zaman o giriş müziğini duysak içimizde bir yerlerde hala o Art 9 dolunayı basmak isteyen bir çocuk uyanıyor. Metin 1 ile başlayan bu serüven Metin 2 ile Türkiye'nin en büyük oyun fenomenine dönüştü. Peki sizin Metin 2'deki en unutulmaz anınız neydi? Demirci'de neleri yaktınız? Ya da ilk karakteriniz hangi bayraktı? Yorumlarda o eski günleri yad edelim. Videoyu beğendiyseniz o abone ol butonuna art 9 basmayı unutmayın. Bir sonraki nostalji turunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.